Bismillahirrahmanirrahim. Sayın 14 TV izleyicileri, Siyaset ve Düşünce programından hepinize merhabalar. Sayın seyirciler, bugünkü konuğumuz Adımlar Platformu Genel Başkanı Sayın Ali Osman Zor Beyefendi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sayın seyirciler, biliyorsunuz Mekke Platformu adı altında Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bir araya gelerek böyle bir nüve oluşturdular tabiri caizse. İslam ümmeti adına mı yoksa Amerika'nın buyrukları doğrultusunda mı? Onları da konuşacağız ama şöyle olayı bir kronolojik olarak tarihi arka planıyla baktığımızda 1937 senesinin 8 Temmuz'unda Sadabat Paktı kurulmuştu Tahran'da. Öyle ki Türkiye'nin, Pakistan'ın, Afganistan'ın ve Irak'ın katılımıyla böyle bir pakt oluşturulmuştu. Ancak maalesef ki bu pakt ilerletilemedi. Hiçbir Müslüman ülke bu pakta iştirak etmedi ve maalesef ki böyle atıl kaldı. Aradan yıllar geçti. 1955 senesinde Bağdat'ta öyle bir pakt daha oluşturuldu ki ismi Bağdat Paktı olarak konuldu. İşte Türkiye, Irak, yine Pakistan, İran vesaire. Ancak burada dikkatimizi çeken bir başka husus var. 1955 yılında biliyorsunuz o yıllarda birçok Arap ülkesi emperyalist Fransa ve emperyalist İngiltere'den kurtuluşunu kutluyordu. Ama ne hikmetse İngiltere demek ki çekilmemiş olacak ki Bağdat Paktı'nda İngiltere'de var. Şimdi diyeceksiniz ki günümüzde işte Mekke Paktı'nda Amerika var mı? Perdenin arkasında olmadığı ne malum. Onu da konuşacağız konuğumuzla. Fakat şimdi kronolojiden bahsederken yine yakın tarihimizde 2015 yılının 26 Mart'ında gazeteler manşet atmıştı. Televizyon kanalları övgüyle söz ediyordu. 34 tane Müslüman ülkesi bir araya geliyor ve tören geçidi yapıyorlar, seremoni yapıyorlar ve muhteşem İslam ordusu diye gazeteler manşet atmıştı. Bir de baktık ki bu ordu Yemen'e yönelik taarruza geçince bu orduya müntesip olan, bu orduya kayıtlayan kendilerini ülkeler geri çekilmeye başladılar. 9 tane ülke kalmıştı, Arap ülkeleri. Bunlarla birlikte o tarihten itibaren 8 yıl süre boyunca Yemen'i bombaladılar. Yemen'de katliamlar yaşandı ne yazık ki. Sonrasında bakıyoruz 31 Temmuz 2026, yani yakın süre önce 14 ülkenin katılımıyla yeni bir İslam ordusundan söz etti gazeteler. Fakat hemen 7 gün sonrasında ise Mekke Paktı adı altında Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde bir pakt oluşturulduğu söylendi. Ama yıllar öncesinde yine baktığımızda merhum Erbakan hocamız 1997 senesinin 15 Haziran'ında İslam İşbirliği Teşkilatı adına veya İslam Savunma Paktı adına D8 projesi kapsamında İslam savunma gücünden bahsediyordu. Şimdi üstadım, konuya bu şekilde giriş yaptık ama görüyorsunuz ki Allahu Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde İslam ümmetine birlik olmayı emrediyor. Yani bu ilahi bir buyruk. Ama Osmanlı dağıldıktan sonra bakıyoruz ki Müslümanlar somut anlamda böyle bir birliği oluşturacak iradeyi gösteremediler ne yazık ki. Veya Müslüman ülkelerin başındaki siyasilerin aymazlığından mı kaynaklanıyor bu durum? Sözü size bırakmış oluyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Eyvallah. Biraz rahatsızım. Dilde bir sürçme olursa, bir yanlışlık olursa şimdiden özür diliyorum. Bismillah deyip başlayalım. Siz zaten özetlediniz. Yalnız orada benim ekleyeceğim bir şey var. Evet, buyurun. Cumhuriyetin başında kurulan paktlarla daha sonra kurulanların muhtevası da bir değil. Doğrudur. Yani Cumhuriyetin başında bir nevi... O tasnifi yapalım. Evet, bir nevi kurucular
Abdülhamit'ten kalma politikaları hem Balkanlarda hem Orta Doğu'da devam ettirmeye çalışırken daha sonra 50'den sonra oluşanlar ise tamamen Amerikan yörüngesine girmiş. Daha bir önceki programda sizinle konuşmuştuk. Evet. Missouri zırhlısı gelmiş, bir eksen çizmiş. Biz bugünkü pakta da o eksenin devamını konuşacağız aslında. Konuştuğumuz o. Ya. Dolayısıyla da hani herkesin hakkını vermek adına bunu bir not düşmek istedim. Evet. Şimdi konuşmaya bir şeyle başlamak istiyorum. 1918 veya 1919 yıllarında İngiltere'nin İstanbul Büyükelçiliği baş tercümanı Ryan Evet. diye bir adam var. Onun bir sözü var. Amacımız bölmek ve hükmetmek olmalıdır. Ya. Biz gerçek ideali dinmiş gibi davranacak, çıkarcı bir grubu yönetici olarak sunmaya çalışacağız. Şimdi hedefi koymuş. Hedef nedir? Bölmek ve hükmetmek. Ya. Bunu yapabilmek için de İngiliz sömürgeciliği, bu manada Amerikan sömürgeciliği, İngiliz sömürgecinin yanında çocuk gibi kalır. Evet. Sizin de malumunuz olduğu üzere. Elbette. Bunu yapabilmek için de diyor, ideali dinmiş gibi davranacak çıkarcı bir gruba ihtiyacımız var. Şimdi 1919'lardan bugüne kadar geçen süreyi şöyle bir düşündüğünüzde aslında politikalar açısından değişen hiçbir şey yok. Yani yine aynı kirli ilişkiler, sinsi politikalar ve hiçbir zaman Batı sömürgeciliğinin İslam dünyası üzerindeki emelleri ortadan kalkmış değil, vazgeçmiş değiller. Evet. Yine biz geçen programda sizinle biliyorsunuz NATO'yu değerlendirmiştik. Ve orada aslında bugün bu pakt vesilesi üzerine konuşulan birçok şeyi de biz konuşmuştuk. Belki hafızanızda değildir. Orada ne demiştik? Burada bazıları, Ankara'da bazı klikler NATO'nun dağılması üzerine bir hesap yapıyorlar. NATO dağıldı. Sen NATO'ya vereceğin desteği bize ver. Amerika ile muhataplıklarında bize ver. Biz nasıl olsa Asya'yı da işte Türk Birliği falan bir hizaya soktuk. İşte Orta Doğu'da bir nüfusumuz var. İran'ı buradan iteleriz. Karadeniz'den Rusya'yı göndeririz. Çin'in yollarını kapatırız. Biz bu işi götürürüz. Daha bu tartışmalar bitmeden neredeyse tam bir ay sonra bu pakt çıktı karşımıza. Mekke Paktı. Evet. Şimdi orada aslında sorulacak sorular mesela kime karşı, bir savunma örgütüse kime karşı savunma örgütü filan, bu soruların hepsini havada bırakan bir belirsizlik var bu şeyde Mekke Paktı'nda. Bir de şöyle bir şey var, en çok dikkatimi çeken, işte Mekke Paktı kime karşı kuruldu? İşte bir grup İran'a karşı kuruldu, bir grup İsrail'e karşı kuruldu filan diyor. İran'a karşı kurulduysa İran'ı bu paktın içerisine çağırmak da çok enteresan bir şey, komedi. Yani burada şey çok açık. Hem 12 gün savaşları hem de 40 gün savaşlarında İran hiç kimsenin beklemediği bir performans ortaya koydu. Evet. Yani bu performansta da tartışmaya yer bırakmayacak şekilde Amerika'ya aman dilettirdi. Yani bugün süslü cümlelerle Trump'ın işte Hürmüz'de Amerikan olabilir, onu yerle bir ettik, medeniyeti gömdük filan, bunların hepsi hiçbirinin geçerliliği olmadığı, hepsinde propagandaya dayalı olduğu belli. Ve İran bu savaşta hem Hürmüz'ü elde etti, Hürmüz'ü elde ettiği gibi fiili olarak da Batı Asya'da neredeyse hiçbir Amerikan üssü bırakmadı. 20 tane Amerikan üssünden 17 tanesini yerle bir etti. 3 tanesi de artık işliyor mu işlemiyor mu bilmiyoruz. Yani işte bir de Türkiye'deki üsler var. Yani dolayısıyla şöyle bir çember düşünelim. Şuraya İran'ı koyalım veya Orta Doğu'yu. Şöyle bir daire çizelim. Bunlar Amerikan üssü olsun ve birinci çeper olsun.
İran bu birinci çeperi paramparça etti, dağıttı, attı. Şimdi ikinci çepere mesela biz Amerikan üslerini nerede görüyoruz? Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Güney Kıbrıs'ta, Garcia üstünde, İngiltere'de filan. Bunlar hep ikinci çeper. Yani yeni bir savaş başladığında bu da şu anlama geliyor tabii. Savaş otomatik olarak Avrupa'ya doğru da yayılacak. Tabii bunun içerisinde Rusya'nın Ukrayna'da NATO'yu silahsızlandırma operasyonunu da şey yapıp burada bir ortak cephe durumunda göz ardı etmemek lazım. Şimdi İran, Amerika ve İsrail'e bunu yaparken ortada bir boşluk doğdu. Zaten savaşta Trump NATO'yu çağırdı, kimse gelmedi. Herkes havaya bakıp ıslık çaldı. Ne olması lazım burada? Deminki en başta okuduğum şey. Gayesi dinmiş gibi gözüken, ideali dinmiş gibi gözüken çıkarcı bir grubun iş başında olması lazım ki Batı'nın yitip gitmek üzere olan hegemonyası bir nefes alsın veya onların nazarından o hegemonya tekrar kurulsun. Bu bir hayal tabii. Yani onu sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Evet. İtalyan şehir devletlerinden İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın hegemonyasına kadar kurulu bu Batı hegemonyası, Batı sömürgeciliği aslında ölmüştür. Karşımızda bir zombi var. Öldürüyorsun, belli yerlerden tekrar ayaklanıyor. Canlandırılmaya çalışılıyor. Burada zombiyi öldürenler en zayıf noktasından süpersonik vuruşlarla bunu bir daha ayağa kalkmamacasına toprağa gömecekler. Geldiğimiz nokta bu aslında. Şimdi bu peşin fikir üzerine devam edersek bir boşluk doğmuş. Bu boşluğu doldurmak lazım. Yani bu boşluğu doldururken birkaç hedef güdülüyor aslında. Bir, senden gibi gözüken insanlar burada duracaklar ama Batı yararına politikaları devam ettirecekler. İkincisi ve en önemlisi, Amerika'yı girdiği bu bataktan birazcık gürültülü olabilir ama kurtaracaklar. Yani bir devir teslim hikayesiyle, bir devir teslim olayıyla ve bu pakt içerisinde yer alan ülkeler bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Bir de bu enteresan. Şimdi bunun İsrail'e veya Amerika'ya karşı olmadığı artık dün itibariyle iyice kesinleşti. Trump'ın cesur adımlar, cesur bir hamle olarak nitelendirmesinin arkasından, ki daha önceden de biliyorsunuz Suriye'yi aynı şekilde değerlendirmişti. 2000 yıldan beri yapılamayanı siz yaptınız diye tebrik etmişti bizimkileri. Şimdi cesur bir adım olarak değerlendirdiğine göre bunun İsrail'e karşı filan bir paktı olmadığı açık, bedahet, apaçık hakikat. Aslında tartışmaya filan gerek yok. Evet. Anlatabildim mi? Peki sen bunu İran üzerinden Amerika'nın, İsrail'in veya Batı gücünün yapamadığı neyi yapacaksın sen? Ve bunu yaparken de İran'ı nasıl bir konuma oturtturduğunuz da bunu yapıyorsunuz. Onlar söylemeyecek ama biz söyleyelim. İran bu savaşı kazandı. Savaşı kazanan da liderliğini ilan eder. Anlaşma şartlarını da dayatır. Evet. Bugün çok kutuplu dünyanın İslam dünyasındaki veya Avrasya güçleri içerisindeki liderliğini İran almıştır. Çünkü bu bölgede İsrail'e ve Amerika'ya doğrudan toslamadan İslam dünyasının liderliği diye bir şey söz konusu olamaz. İran bunu yaptı mı? Yaptı. Yüksek rehberliği katlettiler, vazgeçmedi. Çocukları katlettiler, vazgeçmedi. Ve üstelik bunu yapanlar elleri kanlı bir şekilde bir ay önce 7-8 Temmuz'da Ankara'ya geldiler. Kırmızı halılarla karşılandı bu insanlar ve anlaşma varken daha 4. 5. günde Türkiye'deyken anlaşmayı bozup İran'a saldırdılar. Evet. Hangi mesajı verdiler o zaman? Türkiye'de bu işin içinde. Mesajını vermek istediler. Buradaki NATO şeyi. Yani şimdi burada bu Mekke Paktı de, Riyad Paktı de, ne dersen de buna İslam soslu, İslam maskeli, İslam perdeli yapılmış bir Amerikan
projesinden başka bir şey değil ve Amerikan politikalarının yürütülmesinin Truvat'ından başka bir şey değil bu pakt. Şöyle bir soru sorarsak daha iyi anlaşılır mevzu. Şimdi Batı güçleriyle, Atlantik güçleriyle Avrasya güçleri arasındaki hangi çatışmada bu paktı oluşturan üyelerden herhangi biri Avrasya güçlerinin yanında yer almıştır? Irak'ta mı yer aldı? Evet. Libya'da mı yer aldı? Suriye'de mi yer aldı? Kafkasya'da mı yer aldı? Orta Asya'da mı? Afrika'da mı? İran'da mı? Ne zaman hiçbir yerde yer almadı. Hepsinin saf tuttukları yer Amerikan politikalarının yanı oldu. Cepheyi o şekilde kurdular. Bugün gelinen noktada ise bizim Batı sömürgeciliği, Batı hegemonyası ölmüştür. Artık bu cenazeyi bir şekilde kaldıracağız. Kalkacak bu cenaze. Dediğimiz şeye onlar bir illüzyon içerisinde onu hala suni teneffüste yaşatabileceklerini düşünüyorlar. Bunun yolu da İran'ı hizaya sokmak. Şimdi düşünün, ismini vermeyeceğim. Bir tanesi diyor ki bizim kırmızı çizgimiz. Ya sen Hürmüz. Ya senin niye kırmızı çizgin Hürmüz? Senin Hürmüz'den petrol almıyorsun, gıdan yok, bir işin yok. İran, İstanbul Boğazı bizim kırmızı çizgimiz derse ne dersin sen buna? Öyle. Veya Rusya, Panama bizim kırmızı çizgimiz derse ne dersin? Veya Rusya, Panama Rus toprağı olacak artık derse ne dersin? Şimdi burada şimdiye kadar gizlenen, makyajlanan bir takım şeylerin de artık döküldü. İşin doğrusu bu. Yani gizlenemez bir şeye geldi. Üstadım o kadar garip ki yani sizin de ifade ettiğiniz gibi böylesine rezil, böylesine kepaze olmasına rağmen Amerika hala birkaç gün öncesinde nasıl ifade etti? Hürmüz Amerika toprakları olacak. Yani bu kadar trajikomik bir durum olur mu? Şimdi şöyle, arsızlık onlarla birlikte onların taşeronlarında da sirayet etmiş durumda. Yani arsızlık varsa bir yerde değişim ve dönüşüm geliyor demektir. Evet. Yani artık yani zaten haya duygusu imandandır ya. İman filan gitmiş, Allah'ın gazabı yola çıkmış demektir. Evet. Dolayısıyla da onların o arsızlıkları da bizi ümit var kılmalı. Çünkü düzenleri gitti. Yeni dünya düzeni. Buna çok kutuplu düzen diyoruz. Çok kutuplu dünya diyoruz. En ateşli savaşlar, en yırtıcı rekabetler içerisinde kuruluyor. Evet. Burada da şu, NATO'cular, NATO'ya karşı olanlar. Şimdi NATO'ya karşı olanlar sahadalar. O zaman NATO'cular da çıksın sahaya, hodri meydan, kimin ne derdi varsa çözsün, belli olsun. Yani böyle hani anlaşma yapıyoruz, sonra bir zaman kazanmak için yaptık, 4 gün sonra bozuyoruz filan. Artık böyle hile hurdalarla filan bu işler yürümeyecek. Evet. Yani bunun taraflar açısından da taraflar bizim taraf centilmenliğini bozuyor değil. Ama centilmence yine bunlara izin vermeyecek bu tür şeylere. Şimdi Müslüman bir yerden 2 kere ısırılmaz. Öyle ya. Değil mi? Yani mesela İran özelinde konuşalım. Birkaç kere sen kandırmışsın. Müzakere masasında onu yapmışsın, bunu yapmışsın. En son anlaşma olmuş. Muhtıra diyelim buna, anlaşma değil. Bir muhtıra imzalanmış. 4 gün sonra sen yok ben oradan değil de işte Umman'la oradan geçireceğim. Umman'la filan anlaşıyorsun. Oradan bir hat belirleyip gemileri işte katil Netanyahu filan. Bunların bir önemi kalmadı. Kalmadığı gibi yeni bir dil, yeni bir propaganda diliyle konuşma zarureti de bu güçlere, Asya'nın güçlerini kendini dayatıyor ve ben şu an hem Rusya'dan olsun hem İran'dan olsun bunun şeylerini alıyorum. Verilerini alıyorum. Mesela neyi kastediyorum? Hemen misal söyleyeyim. Şimdi hani bizim bu medyada, malum medyada da en çok rastladığımız şey devrim muhafızları başka, İran halkı başka. İran halkıyla devrim muhafızları bilmem ne var, devrim muhafızları darbe yaptı falan filan. Yani ipe sapa gelmeyen şeyler. Halbuki bir ordu millet ruhuyla şu an İran toplumu bütün dinamikleriyle ayakta ve direniyor. Hatta 47 yıl içerisinde ilk defa böylesine kenetlenmiş bir halkı gördük yani. Evet. Şimdi bu propagandayı İran'ın tersine çevirmesi lazım. Nasıl ki karşı taraf, genelde karşı taraf dediğim bu pakt üyeleri
gibi olanlar. Evet. Şimdi onların halkına seslenmeli İran. Aynı şeyle. Evet. Yani acaba hangi ülkenin rejimiyle halkı arasında uçurum var? Evet. İran'ın mı var, diğer ülkelerin mi var? Şimdi bundan sonraki çalışma böyle yapılmalı. Ve arkasından da hemen şu Amerika'nın bıraktığı boşluğu, NATO'nun bıraktığı boşluğu tamamlamak için uğraşan bu Truva hatlarına karşı yine hatırlarsınız geçen şeyde biz konuştuk. Programda, evet. Ne demiştik? Moskova, Tahran, Ankara şeyi kurulmalı, ideal olan. Evet. Şimdi Ankara'daki o klik tercihini buradan mı yaptı? O zaman bu taraf şu an Moskova, Tahran olarak Tahran Paktı'nı oluşturabilirler. Ya. Ve bu Tahran Paktı'na da onları davet edebilirler. Onlar yapıyorlar ya, İran'da evet. Çağırıyoruz diye. Yani sen adama karşı bir ittifak oluşturuyorsun. Bir de utanmadan sen de gel gir diyorsun. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da bundan sonra yapılacaklar bugüne kadar yapılanlardan 10 kat daha önemli. Evet. Evet. Bir şey diyecektiniz. Yok, hayır, şöyle ki burada tabii bütün bu gelişmelerle birlikte güzel ifade ettiniz. En azından bölgedeki ülkeler, işte burada Batı Asya ülkeleri ki daha önce biliyorsunuz Soçi anlaşmaları vardı vesaire, Astana var. Yani bunlar hayata aslında geçirilmeli. Amerika'nın şeytani planları tamamen akamete uğramış olsun. Ki zaten akamete uğramış vaziyette. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hiç olmasa son kürek toprağı da bu evet. Mezarın üzerine atılsın yani. Ya burada işte dikkat ediyorsanız hem Amerikan yetkililerine hem İsraillerin söylemleri değişti. Öyle evet. Önceki gibi böyle tepeden konuşamıyorlar artık. Evet. Birleşmiş Milletler'e gidip haritalar falan sunamıyorlar. Ya. İşte İsrail bölgeyi dizayn edecekti falan. Bu şeyden baktığımızda da İran direnişi bu planları da paramparça etti. Yani kelimenin tam anlamıyla çöplüğe attı. Yani BOP dediğimiz şey neydi? BİP'ti. Büyük İsrail Projesi. Zaten İsrail'in yayılmacılığı hedefiyle İran'a saldırıldı. Evet. İsrail'in yayılması açısından meseleye baktığında İran'ın ortaya koyduğu şey senin sahtesinden Mekke ittifakında gevelediğinin hakikatiydi. Şu an gidin ben size söyleyeyim yani. Ben bazı yakın arkadaşlarımdan aldığım bilgilerdir bunlar. Gidin Arap sokaklarında falan dolaşın. Bakalım İran hakkında ne düşünüyor. Ya. Hepsi İsrail'e karşı ortaya koyduğu performanstan dolayı kahraman olarak görüyorlar. Ya. Ve hepsi de şu an yok bu politikacıların, elitlerin konuştuğu gibi veya onların uygulamaya çalıştığı politikaların zıttına duygularını ifade ediyorlar. Evet. Dolayısıyla da burada eli kuvvetli olan bu Mekke Paktı mensupları değil, müttefikler değil, eli kuvvetli olan bu taraf. Sadece bunlar işin bu kısmını anlayamıyorlar, göremiyorlar. Yani yukarıda bir yalan söylüyor, aşağıya geliyor, kendi de inanıyor. Nedir burada gaye? Suudi Arabistan'ı koruyacaksın. Niçin koruyacaksın? Suudi Arabistan kim bir kere ülke önce? Evet. Amerika'nın bütün savaş masraflarını karşılayan ve la teşbih, Kabe'nin kapısında dansöz oynatan hain bir devlet. Evet. Suudi Arabistan. Evet. O Trump'ı karşılarkenki görüntüleri görmedik mi? Evet, evet. Güzellik yarışmaları falan, bir nuans olarak söylüyorum. Şimdi Mekke Anlaşması imzalanırken de arkaya türbanlı kadınları koymuşlar. Evet, evet. Trump'ı karşılarken ki o hanımları koysaydınız daha yakışıklı olurdu. Dolayısıyla da ne var burada? Suudi Arabistan korunacak. Suudi Arabistan petrolü tekrar Amerika'ya akması sağlanacak. Evet. Aradan da bu katılanlar işte portakal sattım, petrol aldım, silah sattım, asker gönderdim filan olacak. Nerede burada İslami ideal, yüksek İslami gayeler? Kudüs Paktı ne oldu? Öyle şimdi ya. Mesela bu Mekke Paktı Kudüs Paktı'na karşı kurulmuş bir şey. Ya. Aslına bakarsanız. Niye? Çünkü Kudüs deyince işin içine mevcut şu anki savaş geliyor. Ve sen İran'ı burada isterse gelir filan, isterse gelir diye bir şey yok. Zorla getir buraya eğer dediğin gibiyse. Zorla İran'ı zorla getir buraya. İran bunun içine girdiğinde muhteva değişiyor. Tabii. O zaman tartışmaya gerek kalmıyor. Evet, bu pakt Batı saldırganlığına, NATO'ya, sömürgeciliğe karşı bölgeyi savunmak için kurulmuş
bir organdır diyebiliriz. Evet. Ama şimdi burada öyle diyebilir miyiz? Sınırdaş olmayan 3 tane ülke, hiçbir sınır yok ama haritaya baktığın zaman tam ortaya İran'ı almışlar. İran duruyor ortada. Yani burada tamamen bu yapı töhmet altında. Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi yani burada evet onların yapmaları gereken en önemli husus İran'ı da bu pakta gerçek manada somut anlamda davet etmeleri. 2 gün evvel hatta dün akşam dahi yine medyaya yansıdığı kadarıyla ısrarla Mısır'ın da bu pakta katılması isteniyor. Eyvallah, güzel, katılsın. Ama bununla kalmamalı yani. Burada yine biraz evvel ifade ettiğim gibi Allahu Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde bütün İslam ümmetine birliği emrediyorsa, bu burada bir nüve niteliğindeyse o nüvenin, o çekirdeğin işte neşvü nema bulması gerekiyor yani. Bütün İslam coğrafyalarına yönelik yavaş yavaş adım adım domino etkisiyle kendini göstermeli. Yani bizimkisi bu ya ne bileyim züğür tesellisi mi oluyor diyeyim kaba tabirle nedir? Yani gönlümüz bunu istiyor elbet. Ya, temizlemeden bölgenin sorunlarını temizleyebilir misiniz? Mümkün değil. O zaman bölgedeki İslam birliğiyle bu pisliğin temizlenme süreci aynı aslında. Evet. Yani ülke olsun ister başka bir şey olsun. Onun için de biz bunun gibi olan şeylere tereddütle bakıyorsun. Çünkü sen şimdi geldin buraya demin söylediniz işte 55'teki paktın bir ortağı İngiltere. Bununki de Amerika. Evet onu zaten kıyaslamak istedim. Dün görüldü işte. Ya. Yani şimdi bir de fiili olarak Amerika bu paktın içerisine girerse ne olacak? Ya. Bu zaten açık yani bunu yaptığı açık. Dolayısıyla da buradaki birlik dediğimiz şey düşmanı doğru tespit ettikten sonra ortaya çıkacak bir şey. Ya bir şey daha var üstadım. Bu 3 ülkeye baktığımızda 3 ülkede Amerika'nın tasallutu altında. Bu 3 ülkede Amerikan üsleriyle dolu bu 3 ülke. Evet. Yani önce siz bir özgürlüğünüze kavuşun. Ya burada zaten bu 3 ülkenin öyle bizim anladığımız manada bir niyetleri yok. Bir dertleri de yok. Evet. Onlar Amerika'nın müttefikleri. Evet. Amerika'dan İran'ın direnişiyle alan boşaldı. Bu alan İran doldurmadan bu alan doldurmak istiyorlar. Ya. Mesele bu. Şimdi 2 gün önce duydum Birleşik Arap Emirlikleri'nden tam teyit edemedim de. İşte ben bilmem kaç milyar dolar veya altın İran'ın parasını 2 kargo uçağıyla Tahran'a indirmiş. Evet. Şimdi ne yapmak istiyor? Adam o İran'ın el konulan paralarıydı. Evet. Ya tamam al şu parayı bana bulaşma diyor. Şimdi diğer Körfez ülkeleri de bu durumdalar aslına bakarsan. Gidip şimdi onları Pakistan ve Türkiye üzerinden bu şekilde cesaretlendirmesen hepsi İran'la kimi ikili, kimi üçlü anlaşmalar yapacaklar. Evet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da bu anlaşmalar yapılırken sen katılabilirdin. Ama bunlar olmasın diye gidip sen şimdi Amerika'nın Truvat'ı olarak bu tür hamleler yaptığın zaman bunun kime karşı olduğu da çok net olarak çıkıyor meydana. Yani bunda gizleyecek şey de yok, bir durum da yok. Dolayısıyla da o dediğiniz husus yani İslam Birliği onlar eğer niyetli olsalardı işte bak 5 aydan 6 aydan beri İran savaşıyor. Niye omuz vermediniz? Niye vermiyorsunuz? Öyle. Haliyle de şimdi tarafların hem siyasi hem fikri muhtevaları aslında ortaya çıkmıştır. İdare edilebilecek sınırlar aşılmıştır. Makyajlar da düşmüştür. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonrasında tekrar savaş bir şekilde başlarsa artık bu Avrasya güçlerinin ortak cephe esprisi içerisinde sonuna kadar gitmesi gerekir. Kesinlikle. Yani artık centilmenliğe, alttan almaya falan gerek yok. Bence İran siyaset üreticileri bunun farkındalar, bunu gördüler. Yani ilk roundlarda Amerika'yı durdurabileceklerine, Amerika'nın kendilerini yenemeyeceklerine kanaat getirmişlerdi. Ama şimdi artık Amerika'yı yenebileceklerini düşünüyorlar. Evet. Ve gördüğüm kadarıyla da hani savaşı o kadar böyle bitirme isteklisi falan da değiller. Amerika daha çok istekli. Bu açıdan bakıldığında yeni sunduğu şartlara bakarsak açıkça Gazze'yi koymuş İran. Gayet güzel. Diğer 2 çatışmada da
tazminatlarını koymuş. Onlarla şeyi ayırmış, mal varlıklarını. Onlar ayrı alacak, bu ayrı alacak filan diye. Ve uranyum üretimine karışmayacaksınız diyor. Evet. Menzil, füzelerin menzilini düşürmeyeceğim diyor. Onu zaten hiç tartışma açmıyor bile yani. Tartışmaya açmıyor bile. Evet. Yani galip devlet, galip taraf tavrını gayet net ortaya koydu. Bundan sonra ister Mekke Paktı üzerinden, ister doğrudan Amerika-İsrail üzerinden, eğer ki bir provokasyon veya doğrudan bir saldırı altında kalınırsa sonuna kadar bunun cevabı verilmeli işin doğrusu. Hem insanlık adına hem İslam adına bunun cevabı sonuna kadar verilmeli. Demin söylediğim o ta İtalyan şehir devletlerinden itibaren başlayan bu sömürgecilik içinde bulunduğumuz zaman itibariyle bitmeli, bitirilmeli. Gerçekten böyle bitirilebilir bu. Yoksa biz işte onların Mekke Paktı üyelerinin zaman zaman yaptıkları gibi Kudüs bekle geliyoruz seni kurtarmaya filan, sonra herkes evine gidip yatsın. Şimdi Kudüs hala bekliyor orada ama bir türlü giden yok. Oraya iş bu şekilde uzar gider. Şu an şartlar gayet uygundur ve bizim Asya'yı temsil eden güçler intibak etmişlerdir şartlara. Evet. Bu çok önemlidir. Şartlara intibak etmişlerdir. Çünkü Amerikan üsleri olduğu müddetçe bir ülkede, Amerikan hayat tarzı devam ettiği müddetçe o ülkede sorunun çözülmesi, sorunların bitmesi mümkün değil. İşte bu noktada üstadım İran'ın şartlarından bir tanesi de bölgedeki Arap ülkelerinden Amerikan üslerinin çekilmesi. Bu şartı koşuyor. Evet, o çekmeyince kendisi işte süpersonik, hipersonik füzeleriyle onu sağladı. Şu an ben bilgi olarak işte ben de araştırıp baktığımda 17 tane üssü kapanmış. Evet. Amerika'nın. Zaten Lincoln gemisinde de bir rezalet var. Oraya da değinelim. Yani bakın 250 küsür günden beri orada Amerikan askerleri sefalet içerisinde, ne yedikleri belli ne içtikleri ve şu anda isyan ediyorlar, intihar edenler var, denize kendilerini atan askerler var. Yani böylesine bir rezalet de Abraham Lincoln gemisinde yaşanıyor. O Abraham Lincoln gemisi bize bir kere daha şunu gösterdi. Savaşı çok olan değil de dayanıklı olan asker kazanır. Ya. Şimdi o bir psikolojidir. Cezaevi yatanlar az çok bunu bilirler. Şimdi sen orada belli bir süre o gemide görev yapıyorsun. Görev süren var. O güne kadar psikolojik olarak kendini ayarlıyorsun. O bir sınır. Onu geçtiği an artık bu cezaevi oluyor. Ya, karaya çıkamıyorlar. Evet. Şimdi orası yüzen bir hapishane. 5000 tane Amerika askeri için 7 tane filan birbirini öldürmüşler zaten. Evet. 7 kişi ölmüş. İntihar olayları var. Yemek filan yok. Habire konserve yiyorlar. Konserve. Yani bu Amerikan İmparatorluğu'nun belki çökerkenki yaşadığı iyi günler. Çünkü bu kadar yayılmış bir imparatorluk içeri doğru çekilirken %100 bir toparlanmayla içeri çekilemez. Kolunu, bacağını, parmağını, ayağını sağda solda bırakacak. Evet. Bunun çözümü yok. Biz Abraham Lincoln gemisinin bize ihtar ettiği hakikat bu. Amerika toplanacak, kendi kıtasına çekilecek, kendi karasına çekilecek. Çekilirken de her şeyini götüremeyecek ama. Ya. Yani hem toplumsal hafızaya yer edici zararlar olacak, hem ekonomik zararlar olacak, hem sosyal hem insani zararlar olacak. Zaten şu an Amerikan toplumunda da yapılan tartışmalara baktığımızda toplumun içinde zaten bunların başladığını görüyoruz. Evet. Ve güzel tartışmalar da oluyor Amerika'da işin doğrusu. Haliyle de o Abraham Lincoln gemisi üzerinden de Mekke Paktı'na niye ihtiyaç duyulduğu da anlaşılabilir. Evet. Çünkü sen zaten suyun üstünde artık kalmayı beceremiyorsun. Biz bu stüdyolarda daha savaş başlamadan önce demiştik ki Amerikan zerre aklı varsa İran'a saldırmaz. Evet. Amerikan saldıracak pozisyonu da yok. Neden? Çünkü Amerika'nın yığınak yapacak yeteneği yok. Yığınak yapacak yer yok. B planı yok her tamam şeyden mı? önce. Efendim postal basacak yer yok. Hiçbir şey yok. Amerika zaten neyle geldi? Tek bir stratejik şey. Rejim değişikliği. Onu istiyordu. O da olmayınca savaşın başlamasından bugüne kadar Amerika hep böyle bir taktiksel rastgelelik içerisinde. Evet.
Yani bir stratejik plan, bir hedeflendirme falan, ne askeri ne siyasi şu an bir şey yok. İran'da bunu bildiğinden dolayı kendi stratejik planı içerisinde farklı farklı unsurları, enstrümanları ortaya çıkararak iyice dumura uğrattı Amerikan siyasetini, yönetimini ve onun neticesinde de üslerin ortadan gitmesi, hegemonyanın gücün gitmesi, bölgeyi koruyamayacağının anlaşılması, çünkü kendisini koruyamıyor, anlaşılması neticesinde de bugün bizim tartıştığımız boşluk doğdu. Evet. Bunun adı zaferdir. Şimdi bu boşluk içerisinde Suudi Arabistan koruma altına alınsın ki Amerika'nın petrol rezervlerine ihtiyaç duyulmadan buradan tekrar petrol çekilsin, işler düzeltilsin. Geçen hafta itibariyle tarihinde ilk defa Amerika'ya %0 petrol gitmiş. Evet. Suudi Arabistan'dan. Hiç yok yani. Ve bu büyük bir olay. Bugün baktığımızda ise artık kalem de Avrasya güçlerinin elinde, kılıç da Avrasya güçlerinin elinde. Evet. Hükmü de onlar veriyor, şeyi de onlar yazıyor, hükmü de onlar yazıyorlar. Dolayısıyla da burada bu Mekke ittifakına dönersek, Mekke paktına, bu pakt içerisinde bulunan ülkelerin kendi halkları adına büyük bir yanlışlık içerisinde olduğunu söylemek gerekir. Bir de şimdi sen diyorsun ki NATO'nun 5. maddesine ithafen birimize saldırı, hepimize saldırı. Evet, evet. Şimdi Onu 3 tane sorunlu ülke zaten siz. Ya. Sorunlarınızı halletmeden hepimiz birimiz mantığı içerisinde nasıl bir araya geliyorsunuz? Hatta şimdi Yemen, biliyorsunuz, Yemen yeni bir takım tesislerini vurdu Suudi Arabistan'ın, yeni yani. Ama zaten bu pakt imzalanırken savaş halindeydi. Tabii. Türkiye de savaş halinde Kıbrıs'la Güney Kıbrıs'ta. Öyle ya. Biz o bir barış anlaşmasıyla bitirmedik ki o savaşı. Tabii. Ateşkes bugüne kadar geldi. Savaş durumu her an çıkabilir. Şimdi öyle bir şey olduğu zaman ne yapacak? Pakistan gelecek mi mesela? Suudi Arabistan gelecek mi? Veya Pakistan Hindistan'da savaşıyor. Orada nasıl olacak? Belli, bu bizim bu düşündüklerimizi onlar düşünmüyor değiller. Elbette. Onlar da biliyorlar bunu. Bunu biliyorsanız bu bilgilere göre bu anlaşmanın yapılmaması lazım. Niye yaptınız o zaman? Ve dikkat edin, anlaşmanın yapıldığı tarih açıklandığında zaten bir günlük şey için gitti. Değil mi? Cumhurbaşkanı oraya. Günlük ziyaret, çalışma ziyareti için. Evet. Ama biz ertesi gün bir baktık. 7 Ağustos. Anlaşma çıktı 7 Ağustos'ta. Dikkat ettiyseniz 5, 6, 7 Ağustos'ta İran, Amerika'nın karşılıklı bombardımanların durduğu tarihti. Yani görüntü olarak savaş yoktu. Alelacele ilan edildi. Çünkü şu tepkiden de çekindiler zannedersem. Burada fiili bir savaş var. Evet. Sen o savaş varken böyle bir şey niye yapıyorsun? Demin dediğim gibi bizim düşündüklerimizi, bildiklerimizi bu insanlar da bildiğine göre elbette, bu paktın, bu ittifakın kime karşı yapıldığı çok açık. Yani Yemen'le Suudi Arabistan savaşırken Pakistan gidip müdahale etmeyecek. Türkiye öyle ya. Hindistan'la yaparken Suudi Arabistan gelip savaşmayacak. Ama şu an düşünün, Amerikan saldırıları devam ediyor. Yani. Suudi Arabistan'daki üssünden tekrar saldırdı. İran karşılık verdi. Ne olacak? Şimdi Suudi Arabistan'a saldırı Türkiye'ye de mi yapılmış sayılacak? Öyle ya. Veya yapılmış sayıldı, bu sefer Türkiye'ye vurdu. Ne olacak şimdi? NATO'ya mı saldırmış olacak İran? Öyle ya. Anlatabildim mi? Yani bu panik halinde, kapsamı çok düşünülmemiş, ruhu çok iyi hesap edilmemiş, zaten metin yok ortada. Hiç böyle yani bakıp bu nedir diyebileceğimiz bir anlaşma yok. Millet Meclisi'nde onaylanması gerekiyor bu anlaşmanın. Kabul edilebilmesi için, yürürlüğe girebilmesi için. Bunların hiçbirinin yok. Bu da şunu gösteriyor. Burada artık Amerika'yı İran'ın elinden kurtarabilmek için alelacele yapılmış ve onun yerine geçecek bir gücü burada ikame etmiş bir anlaşma bu. İşin doğrusu. Peki, aslında bu açıdan bakıldığında da üzerinde çok fazla konuşmaya değmez.
Çünkü bunun geleceği Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir hesabı. 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinden belliydi. Evet. Orada ne yapıldı? NATO'nun sanki patronu Türkiye'ymiş gibi. Evet, öyle bir imaj oluşturuldu. İmaj oluşturuldu. Trump yemek arabası içerisinde kaçtı. Evet. O da bir ayrı rezalet. Hakikaten ya bence ortaya çıktı yani. O İran'dan kaçmadı bence. Yani Ankara'da bir takım vatanseverler aklına karpuz kabuğu düşer de burada bir sorun çıkar diye kaçtı bence. Evet. İşin doğrusu. Ya. Yemek konteynerinin içine girdi. Önce uçağa giriyor, arka kapıdan yemek konteynerinin içine, oradan o şekilde evet. Kaçtı yani. O da bir ayrı rezalet yani. Şu anda tabii sosyal medyada çok karikatürler ortaya çıkıyor bununla ilgili olarak. Peki bütün bunlara rağmen üstadım, hem bir taraftan zaten Arap ülkeleri burada öz eleştiri yaparak, ya işte biz bugüne kadar hep Amerika'ya güvendik ama Amerika kendi üslerini bile koruyamadı. Böylesine bir rezil durum var ortada. Şimdi onlar artık ne bileyim yeni işte adımlar atmaları gerekirken, yani en azından İslam adına, Filistin adına, Gazze adına böyle bir ne bileyim, hem bir taraftan öz eleştiri yapacaklar, diğer taraftan da artık bir şekilde Amerika'nın hegemonyasından nasıl kurtuluruz? Bunun hesabı niye yapılmıyor? Ya bunun zaten hesabının içerisinde olsalar İran'la bir çatışma içerisinde olmazlar. Evet. Yani İran'la çatışma içinde olmaların sebebi zaten kendi ülkelerini, kendi topraklarını Amerika'nın kullanımına sunmaları. Evet. Şimdi ne oluyor? Körfez ülkeleri Amerika'ya üsler veriyor. Amerikan ordusu bu üslere geliyor. Bu üsler üzerinden de İsrail'i koruyor. Amerikan koruması altındaki İsrail'de herkesi saldırıyor. Ya. Şimdi şöyle baktığımızda İran'ın stratejik planı açısından aslında İsrail'i çepeçevre kuşatmış durumda. Evet. Yani İsrail'i Amerikan desteğinden yoksun bırakmış durumda. Bırak İsrail'in korunmasını, Amerika'nın kendisini koruyamayacağını herkese, bütün dünyaya ilan eden gücünü göstermiş durumda. Ki daha gücünün tam olarak ne olduğu da belli değil İran'ın, işin doğrusu. Bu durum ise Arap halklarının gözünden de kaçmıyor. Yani eğer sen üs vermesen Amerika'ya, İran'la normal ticaretini yapacaksın. Dostane ilişkilerini geliştireceksin. Niye? Çünkü Amerika İran topraklarına saldıramayacak. Yani İran topraklarına senin ülkenden saldırıyor. Ve sen buna, İran sana vurduğu zaman vay İran bana saldırdı falan deyip üst perdeden bu ittifak üyeleri, Mekke ittifakı değil mi, hatırlıyorsunuz, İran'ı kınıyorlardı. Evet. Yani orada Ali Hamenei katledildiğinde, 180 kız çocuğu katledildiğinde şöyle bir açıklama geldi. Bu saldırıları kınıyoruz. İran'a yapılan saldırıları, kim saldırdı, kim vurdu, hiçbir adres yok. Adres yok. Kınıyoruz. Ama İran'ın Körfez ülkelerine drone ve füze saldırılarını da kınıyoruz. Orada adres veriyor. Adres yani veriyor. Drone'la, füzeyle saldırdı İran. Peki buraya neyle saldırdı? Kim saldırdı? Öyle ya. Bu yok. Burada hep şunu hiç akıldan çıkarmamak lazım. Bu deccalist rejimlerle işbirliği içerisinde olan Süfyanistler Amerika ve İsrail'e karşıdır retorikte. Öyle ya. Ama Amerika ve İsrail'e karşı olana daha çok karşıdır. Hadi buyurun. Dolayısıyla biz bunları buradan tanırız. Evet. Şimdi bütün senin kınamaların, bilmem nelerin, mesajların hepsine bakıyoruz. İsrail'i ve Amerika'yı kayırıcı, hep gizli tarafta, iç bölgelerde o mesajlar var. Sen buradan kayırıyorsun onu. Evet, öyle yap. İran bunu görmüyor mu? Ya elbette görüyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla da burada Amerikan eliyle, Amerika'nın kendi gücüyle yapamadığı bir şeyi nasıl yapacaklar, ne yapacaklar? Burada tek bir şey geliyor aklıma benim. İran'ın İslam ülkeleriyle, Amerika ile savaştığı gibi, savaşmakta istekli olduğu gibi İslam ülkeleriyle savaşmakta istekli olmaması ihtimaline oynayabilirler. Evet. Yani İran tamam savaşmayayım diyecek
Onlar kendi aralarında bir şey var. Ben onlar açısından söylüyorum. Dikkat edin. Evet evet anladım. İran Tabii, açısından tabii. söylemiyorum. Ama bir daha böyle bir çatışma olursa başta söylediğim gibi sonuna kadar bu iş bitirilmeli. Zaten takip ediyorsunuz. Ukrayna'da işler hızlandı. Evet. Yine geçen programda demiştik bu sene sonuna kadar Ukrayna işi bitebilir diye. Ukrayna neden önemli? Asıl önemli olan Ukrayna zaten. Ukrayna ordusu değil, NATO silahsızlandırıldı. Evet. NATO'nun stokları bitti. NATO'nun silahları kalmadı. Bugün İran'da da bu test edildi, görüldü. Evet. Dolayısıyla da cephe birliği içerisinde Ukrayna ve İran cephesi Atlantikya'ya karşı verilen mücadelenin İran özellikle son cephesi ve en önemli cephesi. Bu yayılarak, benim öngörüm yayılarak devam edecek. Bu hesaplaşmayı durduracak bir barış, bir ittifak yok. Yani Allah ne gösterir bilmiyoruz. Anadolu'da bundan bağımsız değil. Amerika'nın üslerinin, elbette, İsrail etkinliğinin olduğu hiçbir yer güvenli değil. Sorunsuz değil. O çıkan sorunların yegane sebebi bunlar zaten. Bunlar temizlenmeli, bölgeden, ülkelerden kovulmalı ki problemler bitsin. Mekke ittifakı bu kovulmayı geciktireceğini düşünüyor. Evet. Bir husus daha var. Tabii ki bu uç noktadan bir düşünce ama bugün sosyal medyaya da düştü. Amerika muvaffak olamayacağını anladı. Diğer taraftan zaten İsrail'in Amerika'ya yönelik, özellikle Trump'a yönelik bir Epstein dosyası var biliyorsunuz. Bununla birlikte şöyle bir endişe de var. Bugün yani sosyal medyada karşıma çıktı. Acaba işte altyapı tesislerini tamamen tesirsiz hale getirmek için Amerika nükleer bomba kullanabilir mi? Yani evet, ben de rastladım. Amerika'da konuşulan bir husus. Çünkü Amerika'nın sicili bozuk biliyorsunuz. Evet, Hiroşima'ya, Nagasaki'ye 6 ve 9 Ağustos 1945 yılında 2 atom bombası atmıştı. Ama işte burada şunu da hesap etmek lazım. Yani Japonya'nın o günkü şartlar içerisinde nükleer bir partneri yoktu. Evet. Ve savaş bitmişti zaten. Tabii bitmiş orada olmasına rağmen. Denendi. Şimdi burada kaldı ki İran'ın elinde ne olup ne var ne yok zaten bilinmiyor. O açıdan da çok güzel bir politika izlediler. Evet. Diğer taraftan ise İran'ın müttefikleri nükleer güç zaten. Evet. Yani bunu hem Rusya hem özellikle Rusya ve Çin bağlamında söylüyorum. İran'ın elindeki konvansiyonel silahlar da nükleeri pek aratmayacak silahlar. Evet. Yani şöyle, yani ben anladığım kadarıyla söylüyorum. Siz İran'a bir nükleer bomba attığınızda bu bomba İran'a düşmeden İran'ın İsrail'i yok edecek gücü var. Bence. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Yani hakikaten. Dolayısıyla da bu dengeler, bu hususlar hesap ediliyordur. Bir de toprak olarak İran bir tane iki tane nükleer bombayla teslim alınacak bir ülke değil bence. Kesin coğrafi olarak. Coğrafi olarak. Ama en önemlisi dediğim gibi yani şu an 1000 tane süpersonik veya hipersonik füzeyle İsrail diye bir devleti ortadan kaldırabilir. Kesinlikle. Onun nükleer tesisler üzerinden. Evet. O İran'a nükleer bombayla saldırma planı içinde olanlar bunu da hesap ediyorlardır. Ki kendileri de dediğiniz gibi kendileri de bunun hesabını yapıyorlardır. Kaldı ki Rusya'nın nükleer şemsiyesinde yabana atmamak lazım. Evet. Bir de şu husus var. Tabii ki biz hani Batı Asya'dan bu birlikten söz ediyoruz ve burada Rusya'dan, Çin'den de bahsediyoruz. Bu adeta bizim aklımıza da Erbakan hocamızın D160 projesini getiriyor. Yani İslam ülkelerinin birliği sağlandıktan sonra anti-emperyalist ülkelerle yeni bir Birleşmiş Milletleri tesis etmek için bunun da adına yeni bir dünya sistemi, dünya düzeni, yeni bir sistem diye dile getiriliyordu Erbakan Hoca tarafından. Son 5-6 dakikamız var. Tamam. Bu şekilde böyle çok bir toparlayacak olursak. Hatırlattığınız notlarımda vardı benim. Evet ama sonra... 6 dakikada bayağı çok şeyi sığdırabiliriz yani. Siz devam edin isterseniz. Çünkü çok önemli konulara temas edildi hakikaten. Evet, bundan sonra ne yapılması gerekir? Evet, özellikle noktasında şimdi BRICS daha ete kemiğe tam olarak büründürülmedi ama büründürülmeye çalışılıyor. Evet.
Diğer taraftan ise demin bizim söylediğimizi Avrasya güçleri de bizzat zaten test ediyorlar. Fiili olarak onlar içindeler. Batı sömürgeciliği kurum ve kuruluşlarıyla, müesseseleriyle de ölmüştür. Bugün artık Rusya'nın, Çin'in, İran'ın, Avrasya'nın lider güçleri olarak yeni bir Birleşmiş Milletler tesisi üzerinde çalışmaları lazım. Bunu da dünyaya artık anlatmaları lazım. Evet. Burada geçenle 2 gün oldu herhalde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri zannedersem Birleşmiş Milletler'in her gün öldüğünü söyledi. Şimdi bu zaten bitti yani. Bu Churchill düzeni denilen bu düzen, Birleşmiş Milletler düzeni artık bitti. Hukuk filan hiçbir şey kalmadı. Şimdi şartlar artık yeni bir düzenin, yeni bir uluslararası hukukun gerekli kılıyor. Yeni bir ahlaki sistemi gerekli kılıyor. Evet. Yani burada belirleyici olan ne olacak? Kendi menfaatlerini toplumun üstünde tutmayan, toplumla intibak halinde ve toplumu sırtlayabilen insan tipiyle, yani fazilet sahibi insan tipiyle kendi çıkarlarını bütün toplumun üstünde tutan hedonist, kıskanç, haset insan tipi arasındaki bu mücadelede siz bunu her yere tatbik edebilirsiniz. Evet. Bu mücadelede gelinen nokta artık yeni dünya düzeninin şekillendirilmesi gereken noktadır. Evet. Burada da Birleşmiş Milletler'den ayrılıp yeni bir Birleşmiş Milletler mi kurulur? Birleşmiş Milletler tesviye mi edilir? Tasfiye mi edilir? Onu bilemem. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle Moskova-Tahran Paktı, ittifakı bu işin öncülüğünü yapabilir. Bölgede de bu işe katılacak oldukça fazla ülke olduğunu inanıyorum. Zaten görüyoruz. Çünkü bu artık zamanıdır. Zamanı gelmiş bir olayı, bir fikri de engellemek mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla bu engellenebilecek bir olay da değildir. Evet. Karşı tarafın kendi canını kurtarmakla uğraştığı bir zaman dilimine girdik. O zaman diliminde bugün artık yapılması gereken budur. Burada bizim açımızdan, Türkiye açısından yapılması gerek. Türkiye açısından mesele ise İran'dan çıkarılması gereken derslerdir. Kesinlikle. Mesela bir ordu millet anlayışı kendini çok açık göstermiştir. Millet orduyla kaynaşmış, iç içe olmuş. Bütünleşmiş. Bütün ülkeyi ayağa kaldırmış. Hatta bundan işte hasetlenen, fesatlananlar yok devrim muhafızları ayrı, halk ayrı filan diye fitne sokuyorlar. Evet. İran bunun karşılığını vermeli. Diğer taraftan rejim açısından, rejimin yürütülebilmesi, rejimin devam ettirebilmesi açısından İran özellikle zengin veriler verdi bize. Bir de ekonomik açıdan. Evet. Yani biz şimdi duyuyoruz ekonomisi şöyle, ekonomisi böyle filan. Ama Amerika ile İsrail ile savaşını devam ettiriyor. Ve 47 yıldan beri ambargoya maruz kalmış bir demek ülke. Ki eleştiriye tabi tutanların bilmediği bir noktadan İran ekonomisi yürüyor. Evet. Yani işte demin Abraham Lincoln gemisinden bahsettik, değil mi? Adam yok yemeği yok mu, çikolatası yok, onu yok, bunu yok, savaşmıyor. Şimdi İran askerine şu kadar bir ekmek verseniz, değil mi? Pekmez verseniz, işte Afganları gördük, onları cebine koyup savaşabilirler. Yokluğun insanları bu coğrafya. Öyle. Dolayısıyla bugün artık yeni düzenin ayak seslerini insanlık duymak istiyor. İnşallah diyelim. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Gerçekten bir saat içerisinde dolu dolu bir program oldu. İnşallah bir başka zaman yine sizinle birlikte bu meseleleri masaya yatırırız. Biz geleceğe yönelik ümit var olmak durumundayız. Kesinlikle. Hakikaten gelişmeler de bunu gösteriyor. Bugün Türkiye kamuoyu bile biz zaman zaman işte sokak röportajları yapıyoruz. Geçmişte böyle İran'la ilgili halkımıza bir soru dahi yöneltemezdik. Çünkü toplumumuzun genelinde bir mezhep algısı üzerinden böyle bir taassup güdülüyordu. Ama Allah'a çok şükür ki bugün bunların hepsi aşılmış vaziyette. Halkımız da çok net bir şekilde İran'ın Siyonist çeteye ve Amerika'ya karşı nasıl bir dik duruş sergilediğini, nasıl bir mücadele verdiğini de görmüş oldu. Biz gönlümüz ister ki tabii bölge ülkeleri hatta şunu ifade etmiş olalım. Keşke şu Mekke Sözleşmesi bizleri ters köşe yapsa da böyle İran'la da iyi ilişkiler geliştirse, onları da işte bölge ülkeleri dediğim Mısır'dır, Katar'dır, birçok ülkeyi de ve birlikte işte
domino etkisiyle bütün Müslüman ülkeleri bir araya getirsin. Ondan sonra da yine Batı Asya ülkeleriyle işte Rusya'dır, Çin'dir iyi ilişkiler geliştirerek Amerika'nın hegemonyasına son verilsin. Sayın seyirciler, bütün arzu ve temennimiz budur. Özellikle Müslüman ülkelerin başındaki siyasiler böylesi bir irade göstermek ödevindeler. Çünkü Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de birlik olmayı emrediyor, vahdet içerisinde olmamızın gerektiğini vurguluyor ve aynı zamanda anti-emperyalist ülkelere vurgu yaparak Mümtehine Suresinin 8. ayet-i kerimesinde dininiz hususunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmaya teşebbüs etmeyen gayrimüslimlerle iyi ilişkiler geliştirmenizi Rabbiniz men etmemektedir diyor. Onun için çağımızın firavunu büyük şeytan Amerika'nın özellikle bölgeden kovulması ve denizden nehire Filistin'in de özgürleştirilmesi gerekiyor. Bu işte Müslüman ülkelerin başındaki siyasilerin birlik olmasına bağlı olduğu kanaatindeyiz. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bir başka programda buluşmak üzere.